buzdağına gidiyoruz bir tane. Bu da koka yaprağı. 100 yaşında bir kere çiçek alacak ve adios. Hayata veda edecek. Nadir buzlardan ve maalesef son 10 yılı. Kim ki küresel ısınmaya inanmıyor, buraya gelsin diyorlar. Merhabalar. Şu an Pastoruje Glacier'e gelmiş bulunuyoruz. Herkese günaydın. merhaba. Bugün 3. günümüz. Yani 3. turumuza katılıyoruz. Glacier, yani buzdağına gidiyoruz bir tane. Yani hiç buzdağı görmedik daha önce. O yüzden çok merak ediyoruz. Nasıl bir şey diye. Antarktika'ya da gidemeyeceğimize göre. Antarktika turlarda $10.000'dan başladığına göre en yakınımızdaki buzula bir gidelim dedik. O kaça? 35 bölü 4? 9 dolar. Çok iyi ya. Fransızlar sağ olsun. Ali, buradan sana teşekkür ederiz. Çok uyguna şey yapabiliyoruz, tur bulabiliyoruz. Normalde 50 olan turları 35'e, 35 sole buluyoruz. Evet. Şu Amerikan Tours şu anki gideceğimiz şirketin adı. Yani gelirseniz aklınızda olsun. Bize selamımızı söyleyin. Bu da Fransız arkadaşlar yönlendirdi. Anahtar kelimeler bunlar. Ucuza gidebilirsiniz onlarla. Şimdi gideceğiz, göreceğiz, bakacağız. Burada da paylaşacağız inşallah. Evet. Şimdi bekliyoruz araca binmeyi. Aynen. 3. maceramız Ve son macera. ve son maceramız başlasın. Şimdi yolda koka yaprağı aldık. Bir de koka yaprağından yapılmış şekerler. Yüksekliğe iyi geldiği için onlardan yiyoruz. Bu da koka yaprağı. Yüksekliğe çok iyi geldiği söyleniyor. Biz de bol bol çayını içiyoruz. Ama yaprağını ilk defa aldık. Şu an 4300 metre. Yürürken yoruyor. Devam. Burası bir çeşit mineral vadisi. Şurada da suyun dibi gözüküyor. İnanılmaz bir manzarası var. Buradan bayağı görüyoruz. Belki 20 metre falan var dibi. Ama tertemiz. Yani şurada çamur gibi geliyor ama değil. Bu mineral. Şimdi de şu puya deniyor bunlara. Puyalara gideceğiz. Onları çekeceğiz. Onları görüp devam edeceğiz. Hadi gidelim. Biz şimdi Glacier'e doğru gidiyoruz ama Glacier bir milli parkın içerisinde. Bu nedenle burada çok fazla şey de var. Bitki çeşitliliği. Şimdi şu gördüğümüz şeyler ve dik şeyler 0 yaşında böyle oluyormuş. 10 yaşında böyle. 20 yaşında böyle. 30 yaşında böyle. 40 ile 100 yaş arasında da bu şekilde kocaman oluyormuş. Şimdi bunların gerçeklerini göreceğiz. 100 yaşında bir kere çiçek açıyormuş ve ondan sonra ölüyormuş. Bizim anladığımız kadarıyla. Bu ölmüş hali. Sadece bir kere 3 ay. 3 ay çiçek açıyormuş, ondan sonra da ölüyormuş. Tam 100 yılında bir kere. İsimleri Puya. Şimdi bu kaç yaşında dersiniz? Bu 20 yaşında. Bu kaç yaşında? 50 mi? Hayır. 40 ile 100 arasında büyük oluyor. Bu 30 yaşında. Bu 30 yaşında. Bu 20. Yarım olduğu zaman 20 yaşında. Bunlar 30 yaşında. Şimdi 30 yaşından sonra yerden yükselmeye başlıyor. Mesela bu ölmüş, bitmiş. Çiçeğini açmış. Ocak, Şubat, Aralık, Ocak, Şubat dedi galiba. Değil mi? Aralık, Ocak, Şubat dedi. Bunlar bitmiş, ölmüş, bitmiş. Çiçeğini açmış, gitmiş. Pinas? Dikenleri var. Si. Eso, ¿eh? Dangerous. Garras. Dangerous. Okay. Şimdi bir şey yapmadık ama yani yürümek bu yükseklikte perişan ediyor. Çok ilginç duruyor ya bitki. 100 yaşında bir kere çiçek alacak ve adios. Hayata veda edecek. Böyle bir vadi. Şimdi Glacier'e doğru devam edeceğiz. Orası 5000 metre. İyice yüksek.
bizim de hayatımızdaki en yüksek zirvemiz olacak. Bunun için çok heyecanlıyız. Bundan çok var bu arada. Buralarda komple var. Şöyle yol boyu var. İsimleri Puya. Glacierde görüşürüz. Şimdi Glaciere geldik. Koca bir buz kütlesi var orada. Glacier bu arada buz kütlesi demek. Yani bizim buzul olarak bildiğimiz kutup, Güney Kutup'ta, Kuzey Kutup'ta olan şeyler. Glacier. Biz düşük bütçeli Glacier'e geldik. Düşük bütçeli tura geldik. Peru'da turlar çok güzel. Turları çok beğendik. 3 tane tura katıldık. Hepsinden çok memnun kaldık. İlkine 50 bin peso vardı. Bir tık pahalı. Diğerine 35 verdik. Bu da Fransızlar sayesinde işte. Orta ekvatoral kuşaktaki nadir buzlardan ve maalesef son 10 yılı. Evet. Tahminlere göre 10 yıl sonra tamamen erimesi bekleniyor. Evet. Gün geçtikçe, yıllar geçtikçe erimeye devam ediyor. Evet maalesef. Küresel ısınma. Two blocks. Yeah, there are 1, 2, 3 now. Yes. Buralar önceden hep glasiyermiş. Yani hep böyle kaplıymış. Buzul kaplıymış. Şimdi yok diyor. 10 yıl önce böyleydi ama şimdi sadece burası kaldı diyor. Çok üzücü. Kim ki küresel ısınmaya inanmıyor, buraya gelsin diyorlar. Gelsin görsün 10 yıl önceki haliyle bugünkü haline görsünler. Baksınlar küresel ısınma var mı yok mu? 3 yıl önce bir de burada 3 blok var. 3 yıl önce burada 3 blok varmış böyle. Şimdi yok. 10 yıl önce her yerde snowboard yapabiliyorlarmış. Her yer bulunmuş. Şu gördüğünüz. Şimdi son 10 yılı tahminlere göre son 10 Kadın yıl. da o yüzden geldim diyor. Gelmek istedim. Babasını getirmiş. Evet. O da göstermek için ikinci kez gelmiş. Ve çok üzgün. Lima'dan birisi. Oh, çıkmak bayağı zor ya. Yolda hiçbir şey yok. Bak yani neredeyse dümdüz yol. Ama gitmiyor. Gerçekten gitmiyor. Çıkılmıyor. Çıkamayanlar için de böyle atlarla var, imkan var. 30 sole kaç lira yani? 7 dolara buraya çıkartıyorlar. Merhabalar. Şu an Pastoruje Glacier'e gelmiş bulunuyoruz. Tam 5000 metredeyiz. Gülüyorum ama bir yandan çok üzücü bu manzarayı görmek. Eriyor yani gözümüzün önünde. Gözümüzün önünde sizin de gördüğünüz gibi buzullar eriyor. Özellikle Perulu, Limalı bir kadınla tanıştık. O bahsetti. 3 yıl önce buraya gelmiş, 10 yıl önce. Ki burada gördüğümüz her yer buzulmuş. 10 yıl içinde de yok olması bekleniyor. Maalesef işte bu şekilde pıtır pıtır sular damlayarak eriyor. Bu şekilde göl oluşuyor. Maalesef çok acı bunu görmek. Burası Pastoruri buzulu, tropikal iklimde bulunan çok az kalmış nadir buzullardan bir tanesi. Biz de onu görme şansına eriştik. Gördüğünüz gibi buzul, kayalar, su hepsi bir arada. Eğer seneye gelirsek belki bu kısmı göremeyeceğiz. 10 yıl sonra gelirsek tamamını göremeyeceğiz. Evlerde oturunca hissetmiyor olabiliriz küresel ısınmayı. Fakat buraya gelip bu manzarayı görünce inanmamak gerçekten mümkün değil. İnanmayan buraya gelsin. İnanmayan evet buraya gelir pıtır pıtır sular eriyor. Yani ne küresel ısınması işte nasıl kış vardı bu sene
diyenler olabilir ama küresel ısınma burada gerçekmiş. Bizim de bir yarım saat zamanımız var. Biraz daha etrafı görüp dönüş yoluna geçeceğiz. Şu arka tarafına da bakalım. Ne varmış? Buzula en çok yaklaşabildiğiniz yer burası. Bugün yine değişiklik yaptık. Ekmek arası zeytin zeytin ezmesi var. Manzaramız yine değişti ama. Glasya. Bugün de buzula karşı zeytinli ekmek yemek Bugün de varmış. buzula karşı yiyoruz zeytin ekmeğimizi. Annem diyor ya fakir ama mutlular, fakir ama mutluyuz. Zeytin ekmek yiyoruz ama çok şükür gördüklerimiz bizi doyuruyor. O yüzden keyfimiz yerinde. Bize afiyet Evet, olsun. Evet, kesinlikle. Cansel Hoca ne yapıyorsun? Göl maya tutar mı? He? Tutar. Çok istersen tutar. Çok istersen tutar. Evet, bu da bizim sözümüz. Çok isterseniz tutar arkadaşlar. Çok isterseniz tutar. Biz çok istedik. Bugün buradayız. Bunun için tabii emek vermek gerekiyor. Uğraşmak gerekiyor. Cesaret Sadece çok istemek gerekiyor. yetmiyor. Şimdi bu bizim son buzulumuz. Videonun da sonuna geldik. Buradan sonra büyük ihtimal bir Huaraz videosu olur. Son bir Bizi defa daha bakalım. bir defa daha bakalım, size de gösterelim. Burada bu güzel manzarada veda edelim istedik. Buraya yolunuz düşerse, işte Lima'ya, vaktiniz de varsa Huaraz'a gelmenizi tavsiye ederiz. Biz buraya böyle bir şey görmeye 7 dolara geldik. Antarktika'ya 10.000 dolara gidiyorsunuz, öyle düşünün. Ya hayatımızda ilk kez buzul gördük. İlk kez 5000 metreye çıktık. Birçok şeyi ilk kez yapmış olduk. Bizim için çok değişik bir Çok güzel bir tecrübe tecrübe oldu. Çok güzel bir tecrübe oldu. Aynı zamanda şahitlik ettik ki gerçekten buzullar eriyor. Hani o işte dergilerde gördüğümüz, haberlerde okuduğumuz Evet. buzullar gerçekten eriyormuş. Onu Yani bu gördük. buzulu korumak belki kolay ama tekrar geri dönüşü maalesef yok. Bunu anladığımızda çok geç olacak ama bu buzulu bilmiyorum, kurtarmanın bir yolu var mı? İşte 10 yıl içerisinde yolunuz düşerse siz de bizim vlogumuzu görürseniz bununla karşılaştırırsınız. Ne haldeydi, ne hale gelmiş. Şu anda etraf bu şekilde. Şöyle bir kere daha göstereyim. Buralar gene Cordillera Blanca, beyaz dağlar. Beyaz sıra dağlar. Şimdilik bu kadar. Bize yorum yapmayı, işte takip etmeyi, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizim için çok önemli. Diğer türlü artmıyor yani. Ne sayımız artıyor, ne bizim motivasyonumuz artıyor. Hiçbir şey artmıyor. Ya bir gülücük bile koysanız bizim için kafi. Yani niye düşüneceğim diye, ne yazacağım diye düşünmeyin. Sadece bir gülücük Evet. koyun yeter yani. Bu kadar. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.